Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks'te klavye kısa yollarından ve mouse hareketlerinden bahsedeceğim. SolidWorks'te klavye kısa yollarını değiştirmek için öncelikle ayarlardan Customize'a tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada Keyboard var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada kategoriler var. Kategoriler içerisinde istediğiniz kategorideki komutu seçebiliyorsunuz. Veya tüm komutlar görmüş olduğunuz gibi seçili buradan aşağı doğru kaydırarak istediğiniz hangi komuta kısa yol tuşu atamak istiyorsanız onu bulup buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar yazıyorsunuz. Örneğin Extrude komutuna kısa yol tuşu atamak istiyorum. Buraya direkt Extrude yazabilirsiniz. Bu şekilde Extrude yazarsanız eğer bakın burada bir katı Extrude var, katılama var, bir de kesme Extrude'u var, Surface'te var vesaire. Ben katılama işlemindeki Extrude'dan bahsediyorum. Buraya E harfini tanımlayacağım. Daha sonrasında OK diyeceğim arkadaşlar. Denemek için bir çizim yapmak istiyorum. Şimdi klavyemden E tuşuna basıyorum. Bastığım zaman bakın direkt Extrude komutuna girdi ve bir çizim seçmem isteniyor. Çizimi seçtikten sonra bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar Customize'a tıklıyorum. Buradan Keyboard'a tıklıyorum. Buradan istediğiniz komuta istediğiniz klavye kısa yolunu atayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir kısa yol varsa eğer sizi uyarır. Değiştirmek istiyor musun diye. Örneğin ben buraya tekrar E atarsam değiştirip değiştirmemem gerektiğini soruyor. Tamam dersem bakın Revolve komutuna E kısa yolunu atadı. Bunu sildi arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde kaydediyorum. Kısa yollar bu şekilde. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ben çok fazla kısa yol kullanmıyorum. Genel olarak kullanmış olduğum sadece dik bakma, izometrik bakma ve ekrana sığdırma. Örneğin ekrana sığdırmak istiyorsanız çizimi F tuşuna basarsanız ekrana sığdırır veya Ctrl 7 tuşuna basarsanız izometrik bakar arkadaşlar. Bu model çizdiğiniz zaman fark edeceksiniz. Ctrl 8 tuşuna basarsanız eğer dik bakar bulunmuş olduğu yüzeye. Örnek veriyorum, ben bunu katıladım. Şöyle yapalım, katıladım. Şuradan perspektifi açalım. Şimdi Ctrl 7 tuşuna basarsam bakın izometrik olarak bakıyor. Mesela bu yüzeyi seçtim, Ctrl 8'e bastım. Bu yüzeye dik bakıyor. Bunu seçtim, Ctrl 8'e bastım. Bu yüzeye dik bakıyor. Kısa yol tuşları bu şekilde. İstediğiniz komuta, istediğiniz kısa yolu eğer boşta ise atabilirsiniz. Bir diğer konumuz mouse hareketleri. Mouse hareketlerini çok fazla kullanıyorum. Çok hızlı çizim yapmanıza yarıyor. Bakın buna dik bakıyorum. Bu arada eğer 2 defa Ctrl 8'e basarsanız diğer taraftan dik bakar. Eğer dik bakıldıysa tekrar dik bakma komutunu yazarsanız diğer taraftan bakar. Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki orijinin işaretine bakın. X ve Y bu şekilde. Ctrl 8'e basıyorum. Şu an normal. Tekrar Ctrl 8'e basarsam görmüş olduğunuz gibi arkadan baktık arkadaşlar. Şimdi mouse kısa yollarından bahsedelim. Mouse hareketlerinden bahsedelim. Mouse'un sağ tuşuna basılı iken çok hafif bir şekilde yukarıya veya aşağıya doğru hareket ederseniz bakın şu an çok hafif bir şekilde yukarı doğru hareket ettim. Ve karşıma 4 tane komuta ulaşabileceğim bir açılır menü çıktı. Eğer yukarı doğru bırakırsam akıllı ölçümlendirme, sola doğru bırakırsam line, sağa doğru bırakırsam daire, aşağıya doğru bırakırsam dikdörtgen olacak. Bu menü çizimde, modellemede, teknik resimde ve montajda farklı olur arkadaşlar. Şu an çizim ekranındayım. O yüzden karşıma bu araçlar çıkıyor. Tekrar çıkarsam şu an sketch ekranından çıktım. Sketch ekranından çıktığınız zaman farklı bir menüyle karşılaşıyorsunuz. Bakın şu an tekrar yukarı doğru hareket ettiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru hareket ettiğim zaman burada bana görünüşler çıkıyor arkadaşlar. Üstten görünüm, alttan görünüm, soldan, sağdan vesaire. Şimdi buna nereden erişiyorsunuz? Bu komutları nereden düzenleyebilirsiniz? Öncelikle Customize'a tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada Mouse Gestures var. Buna tıklıyorsunuz. Bakın burada zaten size gösteriyor. Bakın Sketch'teyken biraz önce Sketch kısmındayken karşımıza çıkan ekran. Sketch'ten çıktıktan sonra karşımıza çıkan ekran. Yani Part kısmındayken, Sketch kısmındayken, Montaj kısmındayken bakın Montaj ve Part kısımları aynı. Default olarak aynı gelmiş. Teknik resimde yine farklılık var. Şimdi örneğin ben buradaki dikdörtgeni değiştirmek istiyorum. Bakın buradan rectangle yazacağım. Center, merkez dikdörtgeni buradan alıyorum. Buraya bırakıyorum. Bakın. Diğerleri zaten işime yarıyor, oldukça iyi burası. Part kısmına ise örneğin extrude yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu buraya ekleyebilirsiniz. Aşağıya da kesme ekleyebilirsiniz. Sağda sweep ekleyebilirsiniz.
Şöyle göstereyim. Sola da örnek veriyorum, loft ekleyebilirsiniz. Şimdi burada incelememiz gereken 2 tane ayar var. İlki bu mouse hareketlerini kapatıp açmak. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Diğeri ise komut sayısını değiştirmek. Bakın 2 tane dikey, 2 tane yatay, 3 standart olarak 4 tane veya 8 ve 12 tane komut sığdırabilmeniz mümkün. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. 8 de kullanılabilir ama ben 4'ü seçip OK diyorum. Biraz önce üstten görünüm vesaire vardı. Şimdi yukarı doğru çekersem bakın extrude açılıyor. Bunu seçiyorum ve extrude işlemini yapıyorum. Bu şekilde SolidWorks'te çizim yaparken çok daha hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.